Daha dün pazartesiydi, bugün pazar. 2025 ne zaman başladı, ne zaman bitti? Çocukken o bitmek bilmeyen yaz tatilleri, o sonsuz okul günleri nereye gitti? Neden yaşlandıkça hayat kumandadaki hızlı sarma tuşuna basılmış gibi akıp gidiyor? Size bir sır vereyim, evrenin saati bozulmadı. Bozulan şey sizin onu algılama şekliniz. Daha doğrusu beyniniz size çok büyük bir oyun oynuyor. O anı yaşadınız mı? Hani şu evrenin duraklat tuşuna bastığı o anı? Belki kontrolü kaybettiğiniz bir araba kazasıydı, belki merdivenlerden boşluğa bastığınız o kısacık saniye ya da hayatınızı değiştiren o kötü haberi aldığınız an. Dünya sessizleşir, renkler keskinleşir ve normalde sadece yarım saniye süren o olay size saatler gibi gelir. O cam kırıklarının havada dans edişini izleyebilecek, hatta onları tek tek sayabilecek kadar vaktiniz varmış gibi hissedersiniz. Bugün bu videoda sadece zamanın ne olduğunu konuşmayacağız. Beyninizin içine gireceğiz ve o zaman makinesinin vidalarını gevşeteceğiz. Korkunun hafızanızı nasıl hacklediğini, dopaminin sizi nasıl kandırıp zamanı çaldığını ve en önemlisi bu hızı yavaşlatıp hayatınızın kontrolünü tekrar elinize alıp alamayacağınızı göreceğiz. Hazırsanız kronometreleri durdurun. Çünkü şu andan itibaren zaman bildiğiniz gibi akmayacak. Zamanın yavaşladığı iddiasını test etmek için nörobilimci David Eagleman laboratuvar önlüğünü çıkardı ve oldukça yüksek bir deney tasarladı. Soru şuydu: tehlike anında beynimiz gerçekten Matrix moduna girip işlem hızını arttırıyor mu? Eagleman deneklerin bileğine özel bir algısal kronometre taktı. Bu cihazdaki sayılar o kadar hızlı yanıp sönüyordu ki normal bir günde baktığınızda sadece bulanık bir 8 rakamı görüyordunuz. Okumanız imkansızdı. Teori basitti. Eğer korku anında zaman gerçekten yavaşlıyorsa, yani beyniniz saniyede işlediği kare sayısını artırıyorsa, düşüş sırasında bu sayıları net bir şekilde okuyabilmeniz gerekirdi. Denekler 31 metreden hiçbir güvenlik halatı olmadan sadece aşağıdaki ağa güvenerek boşluğa bırakıldı. Yere indiklerinde hepsi aynı şeyi söyledi. Düşüş sonsuza kadar sürdü. Sanki havada asılı kaldım. Tahminlerine göre düşüş süresi gerçek sürenin neredeyse 2 katıydı. Peki bileklerindeki o sihirli sayıları okuyabildiler mi? Hayır, hiçbiri okuyamadı. Beyinleri hızlanmamıştı, gözleri daha iyi görmemişti. Peki o zaman ağır çekim hissi nereden geliyordu? Eagleman'in algısal kronometre deneyinde katılımcıların sayıları okuyamaması, gözün saniyede aldığı ışık bilgisinin değişmediğini, ancak beyindeki dosya boyutunun büyüdüğünü kanıtlar. İşte beynin en büyük illüzyonu burada: hafıza yoğunluğu. Tehlike anında beyninizin korku merkezi amigdala devreye girer ve acil durum butonuna basar. Bu hayati bir an. Her şeyi kaydet. Hiçbir detayı atlama. Beynimiz normalde bir güvenlik kamerası gibi düşük çözünürlüklü ve düşük kare hızıyla kayıt yapar. Çünkü her gün yürüdüğünüz sokak beyniniz için gereksiz veridir ve enerji tasarrufu için sıkıştırılır. Ancak bir tehdit algılandığında amigdala hipokampüse acil durum sinyali gönderir. Kaydı yüksek çözünürlüğe ve yüksek kare hızına al. Olay bittikten sonra siz o anı hatırlamaya çalıştığınızda beyniniz arşiv odasına gider ve dosyayı açar. Bakar ki o 2 saniyelik olaya ait muazzam miktarda veri var ve şu mantıksal çıkarımı yapar: bu kadar çok şey yaşandıysa, bu kadar çok veri kaydedildiyse bu olay uzun sürmüş olmalı. Zaman yavaşlaması o anda yaşadığınız bir gerçeklik değil, sonradan uydurduğunuz bir hafıza hatasıdır. Tamam, korku anlarını çözdük. Peki ya hayatın geri kalanı? Neden ilkokuldaki o 40 dakikalık dersler bir ömür gibi sürerken şimdi koca bir yıl, bir hafta sonu gibi geçip gidiyor? Buna literatürde zamanın hızlanması deniyor ve bunun arkasında sadece psikoloji yok, saf fizik var. İlk suçlu biyolojik saatler. Çocukken metabolizmanız bir yarış arabası gibidir. Kalbiniz hızlı atar, nefes alışverişiniz sıktır, vücut ısınız yüksektir. Peter Mangan'ın araştırmalarına göre içsel saatiniz, yani biyolojik metronomunuz hızlı çalıştığında dış dünya size yavaş gelir. Bir çocuk 1 dakika içinde sizden daha fazla biyolojik an yaşar ama yaşlandıkça bu metronom yavaşlar. İçerisi yavaşlayınca dışarısı göreceli olarak hızlanır. Dedelerinizin haberler ne çabuk bitti demesinin sebebi aslında kendi işlemcilerinin yavaşlamasıdır. Ama asıl darbe
Profesör Adrian Beya'nın görsel işleme hızı teorisinden geliyor. Beyninizi bir kamera gibi düşünün. Çocukken sinir ağlarınız tazedir ve kısadır. Gözleriniz dünyadan saniyede 100 kare fotoğraf çeker. Her an yeni, her an detaylıdır. Bu filmi oynattığınızda elinizde saatler süren bir görüntü vardır. Ancak yaşlandıkça sinir ağları uzar, karmaşıklaşır ve sinyal iletimi fiziksel olarak yavaşlar. Artık saniyede 100 değil, belki 20 kare çekebiliyorsunuzdur. Aynı 24 saati yaşıyorsunuz ama beyniniz bu süreden çok daha az kare kaydediyor. Hafızanızda daha az kare olduğu için geriye dönüp baktığınızda o gün hızlıca geçip gitmiş gibi hissediyorsunuz. Algımızı etkileyen ve az bilinen bir etken daha var: vücut ısısı. 1930'larda psikolog Hudson Hoagland'ın eşi grip olur ve yüksek ateşle yatmaktadır. Hoagland, eşinin yanından sadece birkaç dakikalığına ayrılmasına rağmen eşi geri döndüğünde ona "Saatlerdir yoksun, beni yalnız bıraktın" diye sitem eder. Hoagland bir bilim insanı olarak bu algı bozulmasının ateşle ilgili olabileceğinden şüphelenir. Eşinden saat kullanmadan 1 dakika saymasını ister. Normal vücut ısısında eşi 60 saniyeye yakın sayar. Ama ateşi 39,5 dereceye çıktığında ise eşi 60 saniyeyi sadece 34 saniyede sayar. Isı kimyasal reaksiyonları hızlandırır. Vücut ısısı arttığında beyindeki metabolik iç saat daha hızlı tik yapar. İç saat hızlıysa dış dünyadaki 1 dakika içinde sizin iç saatiniz 90 saniye sayar. Bu yüzden dış dünya size yavaş gelir. İç saat yavaşsa, yani yaşlandıkça metabolizma yavaşlar ve vücut ısısı düşer. İç saatiniz 1 dakika içinde sadece 40 saniye sayabilir. Siz daha 40 saniye geçti sanırken dış dünyada koca 1 dakika bitmiştir. İşte bu yüzden dedelerimiz için günler koşarak geçer. Ve işte tabuta çakılan son çivi, Oddball etkisi. Beyniniz bir farklılık dedektifidir. Eğer her gün aynı saatte kalkıyor, aynı yoldan işe gidiyor, aynı insanları görüyor ve aynı koltukta oturuyorsanız beyniniz kayıt tuşuna basmayı bırakır. Buna tekrarlayan baskılama denir. Nöronlarınız bildiğiniz şeye enerji harcamaz. Rutin hafızanın düşmanıdır. Kaydedilmeyen günler yaşanmamış zaman demektir. Çocukken her şey oddball'dur. İlk dondurma, ilk bisiklet, ilk korku. Her şey yenidir. Her şey kaydedilir. Yetişkinlikte ise hayatınız bir tekrar yayına döner ve kimse aynı filmi ikinci kez izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamaz. Bu kısma bir de Paul Janet'ın oransal teorisini eklememiz gerekir. Bir pasta düşünün. 5 yaşındayken bir yıl o pastanın kocaman bir dilimidir. Ama 50 yaşına geldiğinizde bir yıl artık o pastada sadece incecik bir kırıntıdır. Pasta için cebinizdeki yıllar büyüdükçe tadına baktığınız dilimler küçülür. İşte bu yüzden yıllar çocukken yediğiniz o büyük dilimler kadar doyurucu gelmez. Peki ya şu an? Şu an elinizdeki o cihazla geçirdiğiniz saatler, sadece 5 dakika bakıp çıkacağım deyip 2 saat sonra kendinize geldiğiniz o anlar, buna zombi zamanı diyoruz ve bunun sorumlusu beyninizin en sevdiği kimyasal dopamin. Yıllarca bize dopamin içsel saati hızlandırır dendi. Yani heyecanlıysan zaman yavaş geçer sanılıyordu. Ama Science dergisinde yayınlanan yeni bir çalışma bildiğimiz her şeyi yıktı. Dopamin nöronları uyarıldığında içsel saat aslında yavaşlıyor. Dikkatli dinleyin, burası paradoksal. İç saatiniz yavaşladığında, yani metronomunuz ağırlaştığında dış dünyadaki olaylar size çok hızlı gelmeye başlar. Siz bir kez tik diyene kadar dışarıda dünya 10 kez dönmüştür. Sosyal medya platformları bunu çok iyi biliyor. Her kaydırma beyniniz için bir belki ödül çıkar beklentisidir. Dopamin salgılanır, iç saatiniz yavaşlar. Siz keyif aldığınızı sanırsınız ama aslında zaman algınız uyuşturulmuştur. Telefonu bıraktığınızda ise geriye dönüp hatırlayacak hiçbir anlamlı anı yoktur. Çünkü izlediğiniz o yüzlerce kısa video beyninizde çöp veri olarak işlenmiştir. Hafıza yoksa zaman da yoktur. 2 saatiniz çalınmıştır ve ruhunuz bile duymamıştır. O zaman soru şu: bu akıntıya kapılıp gitmek zorunda mıyız? Hayatımızın geri kalanının bir parmak şıklatması kadar hızlı geçmesini izlemek kaderimiz mi? Hayır,
Nörobilim bize bu hızlı çekim modunu durdurmanın, hatta zamanı genişletmenin yollarını gösteriyor. Bu yollara sırasıyla bakalım. Yenilik, yani novelty. Beyninizin o otomatik pilot modunu kapatmak zorundasınız. Oddball etkisini kendi lehinize kullanın. Her gün yürüdüğünüz o yolu değiştirin. Kullanmadığınız elinizle dişinizi fırçalayın. Yeni bir dil öğrenin. Sizi korkutan, sizi zorlayan, beyninizi ne oluyor diye uyandıran deneyimlere atılın. Siz beyninizi yeni verilerle, yeni karelerle beslediğinizde o da size karşılığında uzun ve dolu dolu bir zaman hediye edecektir. Tatilin ilk gününün neden çok uzun geldiğini hatırlayın. Çünkü her şey yeniydi. Hayatınızı bir ilk gün gibi yaşayabilirsiniz. Zamanın üzerinize geldiğini hissettiğinizde ise telefonunuzu bırakın ve bir pencereden dışarı bakın. Hatta şu an videoyu kapatmadan sadece gözlerinizi ekrandan ayırın. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum. Sadece 3 saniye tavana bakın. Ama herhangi bir şeye odaklanmayın. Bakışlarınızı yumuşatın. Gözlerinizi hareket ettirmeden aynı anda hem tavanı, hem yeri, hem de odanın sağ ve sol duvarlarını görmeye çalışın. Buna panoramik görüş denir. Bu basit optik hareket beyninizin stres merkezini fiziksel olarak kapatır ve içsel metronomunuzu yavaşlatır. Zaman aniden genişler. Benliğinizin küçük olduğunu kabul edin. Evrenin büyüklüğünü düşündüğümüzde egomuz ve günlük dertlerimiz küçülür. Beyin bu devasa yeni bilgiyi işlemek için tüm dikkatini şimdiye odaklar. Zihinsel zaman yolculuğu, yani geçmişe üzülmek, geleceği planlamak durup sadece şimdiye odaklanıldığında zaman subjektif olarak genişler. Unutmayın, zaman saatin üzerindeki o soğuk rakamlar değildir. Zaman zihninizde biriktirdiğiniz anıların yoğunluğudur. Kum saatinin akışını fiziksel olarak durduramazsınız. Ama o kum tanelerinin her birini hatırlanmaya değer birer elmasa dönüştürmek, işte o tamamen sizin elinizde. Bugün zaman makinesinin vidalarını gevşettik ve beyninizin size oynadığı en büyük oyunu, zaman algısını hackledik. Ama beyninizin yazılımındaki tek hata bu değil. Bazen en mutlu anınızda, düğününüzde veya bir zafer anında gözlerinizden yaşlar süzülür. Neden? Mutluluk ve acı beyinde aynı kabloları mı kullanıyor? Ya da tatlı bir bebeğe baktığınızda içinizden dişlerinizi sıkmak gelir. Neden böyle oluyor? Yoksa bir şeyler ters mi? Merak etmeyin, delirmediniz. Bu da beyninizin aslında sizi hayatta tutmak için yaptığı bir oyun. Beyninizin sizi kandırdığı diğer tuhaf anları keşfe çıkmak için tam şu anda ekranda çıkan videoya sizi bekliyorum.